Sonunu yanlış biliyormuşuz arkadaşlar biz. Ananı sikim, yedik reklamı. Dünyası Ha yok, kanalın kendi verdiği reklam galiba. Merhaba arkadaşlar. Bugün Fight Club filmi... Lisede Fight Club'ı izlediğimde filmin izlediğim en iyi film olduğunu düşünmüştüm. Filmin Öyle tüketim zaten. toplumunu eleştirmesi ve sonundaki şaşırtma beni çok heyecanlandırmıştı. Ama zaman geçtikçe Fight Club'ın farklı insanlar tarafından ne kadar değişik bir şekilde algılandığını fark ettim. And I think it's a story about how a character, in a desperate effort to sort of make himself start to feel something, goes way too far and then has to pull himself back. You know, and I think it's important to draw a distinction between what the film says and what one of the characters says, because a character is advocating something that the film doesn't necessarily go all the way out. Benim de filme olan bakış açım sürekli değişti. Bugün size şu anki bakış açımı anlatmak Fight Club istiyorum. abi. Film adı bile söylenmeyen, sondaki yazılarda adı anlatıcı olarak geçen bir karakterin hikayesini anlatıyor. Anlatıcı sıkıcı bir işte çalışan, mutsuz, mutsuzluğunu gizlemek için sürekli alışveriş yapan biri. Ayrıca kendisinin büyük bir uyku problemi var. When you have insomnia, you're never really asleep. And you're never really awake. Anlatıcı bir Millet şu anda Fight Club'ı Mr. Robot'la kıyaslıyor la chat. Böyle bir şey olabilir mi? Ben Mr. Robot'u çünkü izlemedim yani. Bir sezon falan baktım. Şeyden kıyaslıyorlar galiba. İşte Tyler Durden da sisteme karşı harekete geçmeye çalışıyor. Sistemi yıkmaya çalışıyor. Mr. Robot da falan. Ama Fight Club çok yönlü bir film abi. Yani ne tamamen sistem eleştirisi, ne tamamen psikolojik Abi sende problemler premium filmi. yok olsaydı Solus Depre yazardı. Siktir lan, var bende, yalan söylemem. Çok fazla yönü var yani Fight Club'ın. Bir gün doktora gidiyor, ben uyuyamıyorum, acı çekiyorum, bana bir ilaç verir misin diyor. Ama doktor hayır deyip ona başka bir şey tavsiye ediyor. You want to see pain? See the guys with testicular cancer. That's pain. Anlatıcı tavsiyeye uyup testis kanserine yakalanmış insanların buluşmalarına gidiyor. Ve burada kendini onunla duygularını paylaşan bir adamın kollarına bırakıp ağladıktan sonra birden artık uyuyabilmeye başlıyor. Burada anlatıcı doktorun dediği gibi başkalarının acısını görüp ağlamıyor. Biri onunla gerçekten samimi bir şekilde konuştuğu için ağlıyor. Hikayenin devamında bu gelişme onu bu tarz gruplara bağımlı hale getiriyor ve bir hastalığı olmamasına rağmen sürekli bunlara katılıyor. Ta ki Marla çıkıp gelene kadar. This is cancer, right? Zaten daha filmin ilk sahnesinde anlatıcı şöyle söylüyor. Fiyatlar And öyle suddenly, birisi. I Eyvallah, realized kesenize that all bereket. of this, the gun, the bombs, the revolution, has got something to do with a girl named Marla Singer. Marla'nın da hiçbir hastalığı yok. O da gruplara terapi için daha iyi hissedebilmek Oğlum Türkiye'de bu kadının ne hastası vardı bir ara ya. Marla aga, Marla bizim kaderimiz aga. için katılıyor. When people think you're dying, man, they really, really listen to you Instead of just waiting for their turn to speak. Ama Marla ile tanışınca anlatıcı tekrar uyuyamamaya başlıyor. Büyük ihtimalle anlatıcı Marla da kendi mutsuzluğunu görüp kötü hissediyor. Marla'dan biraz hoşlandığı belli ama kendisi öyle bir şey yokmuş gibi davranıyor. Agresif davranmaya çalışıyor. Sonra anlatıcı sıkıcı işine devam ediyor ve Sedo farklı 10 ay yerlerdeki olmuş araba ampiye. kazalarını Eyvallah Mehmet değerlendirmek Fakir. için sürekli uçuyor. Ve tüm o uçuşlar, uçak sırasında yediği yemekler ve her uçuşta 15 dakika farklı biriyle yüzeysel bir sohbet etmek onu yoruyor. Ve bu yolculukların birinde gerçekten enteresan biriyle tanışıyor. Tyler Durden. Tyler tanıştığı diğer abim, insanlardan abim. farklı ve Öz çok abim. rahat hareket ediyor. What do you do? What do you mean? What do you do for a living? Why? So you can pretend like you're interested. Filme devam edeceğim ama şimdi sizlere Paribu ana sponsor Haribu çok iyi ya. En sevdiğim Haribu. patladığını görüyor. İlk Marla'yı arıyor ama konuşmaya cesaret edemediği için anında kapatıyor. Ve sonra aklına yürüyen karizma, inanılmaz insan Tyler Durden geliyor. I had it all. I had a stereo that was very decent, a wardrobe that was getting very respectable. I was close to being complete. Ve Tyler bu sırada Türkiye'de consumerism var mı ki abi? Yani Türkler bununla bağ şey yapabilirler mi ki? Yani alışveriş çılgınlığı var mı Türkiye'de amık? Şu an yok. Şu an kesinlikle yok yani. Belli bir güruhta vardır. Ama genel anlamda yoktur yani. ona o ünlü repliği söylüyor. The things you own end up owning you. Amerika'dan daha mı çok? Tabii ya, bizde gösterişçilik, aşağılık kompleksi, bu tarz şeyler inanılmaz top seviyede olduğu için insanlar varlıklarını mallarıyla kanıtlamaya çalışıyor tabii. Anlatıcı da filmin başında şöyle diyordu. Everything's a copy of a copy
of a copy. Gerçekten kapitalizmle beraber insanlar birbirinin bir kopyası haline düşünüyor. Yani kıyafetlerimizi biz seçtiğimizi düşünüyoruz ama pek öyle bir durum Bu adama nereden esti lan bir anda Fight Club videosu yapmak? Yani biraz geç mi kaldın aga ya? yok. Bir şeyleri fabrikada üretmek, daha çok üretmek daha ucuza geldiği için insanlar da o fabrikalardan çıkan ürünleri alıyorlar. Ve bir seçimimiz varmış gibi gözükse de aslında her şey aynı oluyor. Her şeyin aynı olması Aleykümselam dünyayı Abdül. sıkıcılaştırıyor ve anlatıcı bu dünyada bir insan Hani genelde Fight Club çünkü felsefe videolarına konu olacak bir şey, film. Öyle söyleyeyim. Böyle film eleştirisi kanalları için çok geç kalmış bir film bence. bir erkek gibi Ama bir şey anlatıyor abimiz, bakalım. hissetmediğini söylüyor. İşin garip yanı filmin çıktığı 1999'dan beri dünyamız bayağı bir değişti. Fight Club'ın çıktığı Ampost, yıllarda eyvallah yaşam yavrum, daha sağ kolaydı olasın. ve o sırada Hollywood ofis hayatının sıkıcılığıyla ilgili bir sürü film yapıyordu. Artık benim ve benden sonraki jenerasyonların böyle problemlere sahip olması zor. Günümüzde insanlar artık sıkıcı bir iş bulmakta, ev kiralamakta bile zorlanıyor. Barın çıkışında Tyler anlatıcıyı gergin görüyor ve hadi bana vursana diyor. Anlatıcı başta hayır vuramam diyor ama sonra bir tane vuruyor ve bir anda rahatlıyor. Arkadaşlar bu sahnede aslında Edward Norton Brad Pitt'in gerçekten kulağına vurmuş ve Brad Pitt'in canı gerçekten çok acımış. Bu da şey versiyonu, Yüzükler Efendisi'ndeki Aragorn'un ayağını kırmayla aynı abi. Sonrasında da dövüş kulübü kuruluyor. Sıkıcı işlerde çalışan, iyi hissetmeyen bir sürü erkek bu kulübe gelip dövüşüyorlar. Man, I see in Fight Club the strongest and smartest men who've Klasik. ever lived. I see all this potential, and I see it squandered. Advertising Bu arada bu film terör örgütü kurma üzerine iyi bir rehber arkadaşlar. has us chasing cars and clothes, working jobs we hate. İnsanları tarikatvari terör örgütünüze nasıl X dedi. üye edebilirsiniz onu bayağı anlatıyor yani. Carpentry eyvallah. We can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. Tyler Durden'ın yaşam biçimi de farklı. Adamın evinde temel ihtiyaçlar ve sigara dışında hiçbir şey bulunmuyor. İkilinin arkadaşlığı ilerleyince Ona Tyler gerek yok. anlatıcının Fazlaca elini var yakıyor ve bizim şöyle ülkede. diyor. First, you have to give up. First, you have to know, not fear. Know that someday you're gonna die. Yaptığı hareket aşırı saçma olsa da dediği doğru. Hayatımızın büyük bir bölümünü öleceğimizden korkarak veya öleceğimizi düşünmemeye çalışarak geçiriyoruz. Ama gerçekten de bir gün bu videoyu izleyen herkes bu dünyada olmayacak. Dünyada kısıtlı bir süre içinde bulunacağız ve yaşadığımız hayatı bir kez yaşayacağız. İnsanın öleceğini kabullenip hayatının nasıl geçireceğini düşünmesi önemli bir şey. Çünkü çoğumuz hayatın büyük bir bölümünü aldığımız kararların farkında bile olmayarak yaşıyor. What'd you study, Raymond? Stuff? I asked you what you studied. Biology mostly. Why? Ve sonra bir anda istemediğimiz bir bölümde okuduğumuzu, istemediğimiz bir hayat yaşadığımızı fark ediyoruz. Bazı insanlar bu sorgulamayı yapıyor ve üniversiteyi bitirmiş olsalar bile mesleklerini değiştirmeye, sevdiği bir şey yapmaya karar veriyorlar. Raymond was what did you want to be? İslam iyi yayınlar. Bu Eyvallah. sahnede Tyler veteriner olmak isteyen ama kasiyerlik yapan bu adama veteriner olmaya çalışması için 6 hafta verdiğini, eğer bununla ilgili bir şey yapmazsa onu öldüreceğini söylüyor ve çocuğu salıyor. Tomorrow will be the most beautiful day of Raymond Castle's life. His breakfast will taste better than Brad Pitt'in en iyi oynadığı film bence bu ya. En karizmatik olduğu film de bu yani. Tyler Durden. any meal you and I ever tasted. Ne demeye çalıştığını anlıyorum ama dediğin ne kadar doğru emin değilim. Yani biri gelip benim kafama silah dayasa ve istediğin şey yapmazsan seni öldüreceğim dese istediğim şey yapmaktan çok o adamın kim olduğunu düşünürdüm kahvaltıda. Hani neredeyse ölüyordum işte artık tüm şeylerimi bıraktım istediğim hayatı yaşayacağım diye rahatlar mıydım? Emin değilim. Ama yani. mesaj o değil orada bence. Yani Tyler Durden'ın burada dediği şey şu anlama geliyor bence. Ölümle yüzleştikten sonraki salınmışlık, yani hayatın değerini daha iyi anlamak. Hani o ölümle yüzleştikten sonra yaşamının daha bir değere binmesi, anlamlı hale gelmesi vesaire vesaire.
will be the most beautiful day of Ray McCandless's life. Yani şey değil bence ya. Hani ben şimdi istediğimi yapacağım o yüzden en iyi hayatım şu an çok iyi falan gibi değil yani. His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted. Ne demeye çalıştığını anlıyorum ama dediğin ne kadar doğru emin değilim. Yani biri gelip benim kafama silah dayası ve istediğin şey yapmazsan seni öldüreceğim dese Dövüş istediğim şey kulübünün yapmaktan ilk çok o adamın Asla dövüş kulübünden bahsetme. kim olduğunu düşünürdüm kahvaltıda. Hani neredeyse ölüyordum işte artık tüm şeylerimi bıraktım istediğim hayatı yaşayacağım diye rahatlar mıydım? Emin değilim. Ama onu anlatmıyor. Kanka anlamamışsın o zaman kanka. Sen anlamamışsın kanka onu. Yani Tyler Ya, abi. Fight Club anlamıyorlar ya. Anlamıyorlar ya. başka bir sahnede anlatıcıya şöyle diyor. Stop trying to control everything and just let go. Ve bundan sonra arabanın kontrolünü bırakıp bir kaza yapmalarına sebep oluyor. Anlayacağınız gibi Tyler Durden aslında tam bir romantik ergen ve yani ne yaptığını bilmiyor. Film ilerledikçe dövüş kulübündeki herkes birbirinin kopyası oluyor. Robot gibi hareket ediyor. Everything's a copy of a copy of a copy. Ve Tyler da insanları sürekli aşağılıyor, onlara bağırıp çağırıyor, emirler veriyor. Çünkü o bir alfa. Filmin sonlarına doğru anlatıcı Tyler'ın tüm bankaları Oğlum bu adam Tyler'a kurulmuş lan. Oğlum bu adam Tyler'a kurulmuş arkadaşlar. bir patlayıcı yerleştirdiğini ve insanların tüm borcunu sileceğini öğreniyor. Bu arada insanların borçlarını silmek bence çok mantıksız değil. Dünya gerçekten çok adaletsiz. Ama Tyler her şeyi dramatik yapmayı sevdiği, tam bir drama queen olduğu için patlatmayı istiyor binaları. İşin ciddileştiğini fark eden anlatıcı Tyler'ı durdurmaya karar veriyor ve bu sırada Marla ile konuşurken aslında Tyler'ın kendisi olduğunu öğreniyor. Looking for a way to change your life. You could not do this on your own. All the ways you wish you could be, that's me. Anlatıcı hemen Marla ile buluşup onu şehirden gitmesi için ikna etmeye çalışıyor. Ve bu sırada Tyler'ın yaptıklarını Burada çok güzel bir şey diyor aslında Tyler. Niye koymamış ki onu yani? Herkesin içinde bir Tyler Durden var aslında. Yani o da işte hepimizin kafasındaki olduğumuz kişi. Yani dışarıdan baktığımızda birileri bizi tanımlamaya kalksa bambaşka bir insan söyler. Bizim kafamızdaki olduğumuz kişi bambaşka. Ona çok güzel Ona değiniyor mesela biyomlar Tyler kardeş. Durden. Ya oğlum bu film özel bir film bence ya. Bu film hani birçok insanın içsel sorgulamasına yardımcı olabilecek bir film bence. Sadece sistem sorgulaması değil yani. O yüzden çok yönlü bir film. sorumluluğunu aldığını, Marla'dan özür dilediğini söylüyor. Çünkü Tyler Marla ile sürekli beraber olsa da ona hiçbir şekilde iyi davranmıyordu. Filmin sonunda anlatıcı hem gerçek hem de metafor olarak Tyler Durden'ı öldürüyor. Ama patlamayı durduramıyor ve Marla ile el ele tutuşup yaşananları izliyor ve bu sırada gerçekten inanılmaz bir şarkı çalıyor. Pixies'in Where's My Mind çalıyor ve gerçekten beyninizdeki nöronlar böyle patlamaya başlıyor Where's My Mind çaldığında. Yani iyi anlamda çıldırıyorsunuz. Böyle düz anlatıldığında filmin konusunun daha çok anlaşıldığını düşünüyorum. Hayatından mutsuz olan sıradan bir adam hayatını değiştirmek için kendine bir fantazi yaratıyor. Tyler Durden gerçek biri değil. Film Hayır, çekilirken kendine fantezi falan yaratmıyor lan. Adam baya mental problemi var amına koyayım. Hey you. Hani bu hastalık olarak var lan. Yani çift kişilik falan var yani amına koyayım. Vay be adam. filmin yönetmeni David Fincher ve anlatıcıyı canlandıran Edward Norton Şizotiyer bir şey yani adam. Şizo değil de kişilik bozukluğu, çift kişilik gibi bir muhabbeti var yani adamın. Herif fantazi yaratmıyor amına koyayım. sürekli bu konuyu tartışmış. Edward Norton Tyler Evet, dissosyatif kimlik bozukluğu. Evet bunun adı var yani. Durden'la dalga geçiyor. Bipolar değil oğlum, bu bayağı hardcore bir şey. Hani psikolojin ikiye bölünüyor gibi ve ikisi ayrı karakter gibi oluyor ve böyle ikisi birbirinden bağımsız, bayağı hastalık yani. geçirirken bunun daha çok seyircinin yüzüne vurulmasını istemiş ama Fincher ona karşı çıkmış. Tyler Durden'la dalga geçildiğini fazla belli edersek hani Aslında süper güç gibi değil mi arkadaşlar? Kafanızda iki kişi taşıyorsunuz psikoloji olarak, psyche olarak. Bunlar belirli trigger yaşandığı zaman açığa çıkıyor ve sen kendinin olduğu şeyden bambaşka bir şeye dönüşüyorsun abi. Evet, bizim toplumumuzda şu anda değil. Bizim toplumumuzda değil. Çünkü bizim toplumumuzun istikrarlı işe gidecek ve işte ona verilen görevleri sıkıntısız yerine getirecek insanlara ihtiyacı var. Ama hayatta kalma senaryosunda düşünün bunu. Mesela avcı toplayıcı tier bir senaryoda düşünün. Bir kişiliğiniz warrior-like böyle inanılmaz özgüvenli, her şeyi yapabiliyor. İşte hayatta kalmak için elinden geleni ardına koymuyor. Diğeri daha pussy belki.
Daha obedient, daha biatkar ve işte o özgüvenli karakter senin hayatta kalmanı gerektiren anlarda açılıyor Trigger ile beraber. Bu sana kesinlikle bir avantaj sağlardı öyle bir durumda. Ama bizim günümüzün toplumunda bunun olması mümkün değil. Çünkü senin sabah 9 akşam 5 işe gitmen lazım. İşte sana denilenleri yapman lazım. O yüzden aslında işine yaramıyor. Başka bir senaryoda çok işine yarayan bir özellik olabilirdi belki de yani. şakanın bir anlamı kalmaz demiş. Ben ne yapmaları gerektiğinden emin değilim. Ama o sen açıldığında hem fark etmiyorsun hem de ne zaman açılacağını bilmiyorsun. Tabii ama o yine sensin yani aslında. Evet, senin psikolojinin içinde farklı bir karakter gibi ama o da yine sensin yani. Ama Bunun oyunu var, Wolf Team. gerçekten de Edward Norton'un bazı endişeleri doğrulandı. Günümüzde birçok insan Tyler Yani Durden'ın o senden farklı bir şey değil ki. Yine senin kafanın içinde senin psyche'nin oluşturduğu bir şey yani. çok önemli bir figür olduğunu Doktor, bu dediğini biz zaten her ortamda farklı davranarak yapıyoruz. Hepimizin içinde Tyler Durden var. Sadece aramızdaki dağ taşşaklılar o Tyler Durden'ın daha fazla ortaya çıkmasına izin veriyor. düşünüyor. Aslında Tyler Fazla, Durden birçok eyvallah. gencin yaşadığı hisleri temsil ediyor. Aynı şey değil ama düşünürsen benzer ya. Mesela yani sosyal bukalemunluk, ortamdan ortama davranışının değişmesi. Yani istikrarlı bir karakter sunmuyoruz aslında dünyaya. Mesela mecburen daha kibar olduğumuz yerler oluyor, mecburen daha agresif olduğumuz yerler oluyor. Bambaşka zevklerden hoşlanıyormuş gibi yapmak zorunda olduğumuz yerler oluyor. Bir nevi farklı insan kalıbına giriyorsun yani, anladın mı? Tabii ki mental hastalık değil amına koyayım. Yani başka bir şey o ama bir nevi onun rolünü yapıyorsun yani. Çoğumuz ergenliğimiz ve gençliğimiz sırasında çok yoğun şeyler hissediyoruz. Tabii büyüdükçe bu hislerin bazılarının doğru, bazılarının da çok Mesela okul aynen öyle yani. Okulda hani bambaşka davranmak, bambaşka bir insanmışsın gibi davranmak zorunda kalıyorsun. Ya en kötü şöyle düşünün oğlum. İnsan içine çıktığınızda nasıl davranıyorsunuz? İşte ne bileyim, bakkala gittiğinizde ya da bir yere gittiğinizde Discord'da nasıl davranıyorsunuz arkadaşlarınızla? saçma olduğunu fark ediyoruz ama bir Evet, persona. Bu persona. Zaten egonun level'ları var. İşte ego, persona, aşağı doğru indiğin zaman öz kişiliğin vesaire ama hepsi bağlantılı yani aslında. Birbirinden kopuk olmuyorlar. gerçek var ki bunların hepsini hissediyoruz. Japon bu, Ben eyvallah. de lisede Kesene insanları bereket, sağ anlamıyordum. olasın. Mutlu duran, eğlenen herkes bana sahte geliyordu. İnsanlar eğleniyorken ben nasıl eğlenemiyordum? Bazı erkeklerin yanında olmak beni geriyordu çünkü onların yanında fazla erkek gibi davranmam gerektiğini hissediyordum. Hani bu bana gerçekçi değil de katıldığım bir performans gibi geliyordu ve bu performansı yapmak yorucu oluyordu. Kızlarsa başka bir konu. İlk yıllarda onlarla hem konuşmaktan korkuyordum hem de nasıl konuşacağımı bilmiyordum. Bu yüzden de giderek içime kapanıyordum ve bu korku ve ne yapacağımı bilememek bazen kızları gereksiz yere yargılamama, onları kalıplara sokmama ve onları alakasız bir şekilde suçlamama sebep oluyordu. E-word alert, e-word alert, e-word alert. Sonra bir kitap okudum. G.D. Salinger'ın Gönül Çelen kitabı ve bu hislerimi daha iyi anlamama sebep oldu. Kitabın ana karakteri Holden da kimsenin onu anlamadığını düşünüyor. O yüzden herkesten biraz nefret ediyordu. O zamanlar birinin yaşadığım hisleri yaşadığını okumak beni çok sevindirdi. Daha az yalnız hissettim. Ama sanırım beni lisede İbn Sina değil ya, İbn Sina değil. Twitch'in banladığı diğer e-word. en pozitif etkileyen şey müzikal kulübüne girmemdi. Rol yapmak, şarkı söylemek, dans etmek ve en önemlisi bunları yapmayı seven insanlarla beraber olmak bana çok iyi geldi. Müzikal kulübünün ilk gününü ve o gün çıkışta eve yürürken Intel işlemci. ne kadar iyi hissettiğimi, ne kadar hafif hissettiğimi hala hatırlıyorum. Tabii bu herkes için farklı şekilde olabilir. Evet, belki de güvenli bir ortamda birileriyle dövüşmek, boks yapmak size iyi gelebilir. Mesela basket oynamak ve uzun koşulara çıkmak bana çok iyi geliyor. Geçen sene kasık fıtığı oldum ve birkaç ay spor yapamadım ve gerçekten psikolojim kötü etkilendi. Günümüzde de sosyal medya veya bilgisayar oyunları sebebiyle de birçok insan fiziksel aktiviteden uzak kalabiliyor. Tabii bu sadece sporda değil, evden çıkmayınca daha az insanla görüşüyorsunuz. Herkes sosyal medyada olunca da dışarı çıktığınızda konuştuğunuz insanların konuşacağı ilginç şeyler de azalıyor. Tabii hiçbir şey tek bir şekilde çözülmüyor. Günlük tutabilirsiniz hislerinizi daha iyi anlamak için. Durup kendinizi dışarıdan görmeye çalışabilirsiniz. Yani yapabileceğiniz birçok şey var. Ben mesela ilk günlük tutmaya Sedat başladığımda Ciman bayağı Karadağ zorlanmıştım. koru taraflarında Kafama terk düşünceler edilmiş bir geliyordu ev ama onları keşfettik. kağıda Kafes yazmaya topluluğu ile korkuyordum. Çünkü fikir kağıda yürüttük. yazarsam artık o düşünceyi Emekli itiraf nerede? etmiş Eyvallah olurum. ya. O düşünce bir gerçeğe dönüşür gibi geliyordu. Ama maalesef içinde bulunduğumuz toplum erkeklerin duygularını paylaşmasını sevmiyor. Yani bu
erkek de olabilir, kadın da olabilir. Erkeklerin duygularını paylaşmasının saçma olduğunu düşünen bayağı bir insan var. Ve bazı erkekler böyle yetiştiriliyor ve sürekli duygularını içine atıp daha da yalnızlaşıyorlar. Ve sonra yalnızlaşan insanlar Andrew Tate gibi saçma sapan insanlara yönelebiliyor. Tate gibi insanlar önce şey Harbi Tyler Durden'a kurulmuş bir çocuk ya. diyor. Matrix'te yaşıyoruz. Herkes aynı şeyi yapıyor. Ondan çıkmanız lazım falan. Yani biraz evet. Ama sonra o kadar saçma tavsiyeler veriyorlar ki gerçekten kafayı yersiniz yani. Tavsiyeleri eskiden yaptığımız bizi bu konuma getiren şeyleri tekrar yapalım ve belki farklı bir sonuç ortaya çıkar. Ama nasıl? Tate gibi insanlar kadınları bir Desin, obje gibi eyvallah. gösteriyor. Abi Tate dolandırıcı ya. Of. Abi Erkeklerin de niye sadece- ciddiye alıyorsunuz Tate'i? özgüvensiz erkeklere işte özgüven satan özgüvenci abi adam. Özgüvencilik diye bir şey var artık yani dinci gibi. Yani özgüven pazarlamaya çalışan insanlar. Çünkü çok fazla artık özgüvensiz insan var maalesef yani. Sadece para İşte ve okuldaki öğretmeninden dolayı, aile düzeninden dolayı, iş yerindeki patronundan dolayı özgüveni hayatında bir heyecan arayan, bir anlam arayan insanlara heyecan, anlam ve özgüven satmaya çalışan yığınla artık motivasyoncu insan var. Bunlar dolandırıcılar yani. Bunları bu kadar ciddiye alacağım bir durum yok ya. kas olduğunu düşünüyor ama yani ya belki öyle olabilir bazıları ama öyle olmasına gerek yok herkesin ve bence erkeklerin problemlerinin çözümü bu değil. Ve ilginç bir şekilde Tate'i seven insanlarla Fight Club'ı yanlış beni anlayan anlattın. insanlar bayağı bir birbirine benziyorlar. Ve unutmayın bu sadece erkek veya kadın konusu değil. İki tarafta da farklı düşünen insanlar var. Yani bu herkesin beraber konuşup hiçbir cinsiyeti suçlamadan konuşması gereken bir konu. Yani düşünürseniz çoğumuz bu dünyada değildik ve bir anda doğduk ve bundan önceki insanların bize verdiği doğrularla yaşıyoruz ve o doğruların doğru olup olmaması bizim erkek veya kadın olmamızla alakalı değil. Yani biz insanız ve bir şekilde rahat bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü Tate gibi insanlar toksik erkeklikle ilgili yanlış bir şey söylerseniz onu hemen alıyorlar ve sanki tüm feministler, tüm kadınlar bunu söylemiş, sanki insanlar erkekleri sokakta kovalayacakmış gibi öyle bir dünya varmış gibi Fight Club'ın sonunu ne noktada yanlış biliyoruz abi biz? Oraya gelebilir anlatmaya miyiz? çalışıyorlar. Neden? Çünkü sosyal medyada reaksiyon almak bu kadar kolay. Ya başka bir şey yok gerçekten. Ve genç insanlar da sosyal medyada bağlantı kuracak bir şey arıyor ve bunlara yöneliyor. Ve gerçekten insanların çoğunun maskülenlikle bir Nokta. derdi yok. Eğer öyleymiş gibi gösterilmeye Azrael, çalışıyorsa eyvallah o canım, sağ insanlar olasın. çoğunluk değil. Filmi yanlış anlayan insanlar erkeklerin yeterince erkek olmadığını ve bunun bir problem olduğunu düşünüyor. İnsanlar Bu istedikleri filmi yanlış anlayan insanlar Tyler Durden'ı örnek alan insanlar. Bu arada onu söyleyeyim yani. kadar erkek Tyler Durden ibret alınacak bir insan. Yani Tyler Durden'dan ibret alıp doğruya yönelebilirsiniz ama. Ama Tyler Durden öyle bir ibret oluyor ki hayatta kaçırdığın bazı noktaları fark etmeni sağlayan bir ibretlik bence. olabilir ama başkalarının sınırlarını aşmak, birine nasıl davranacağını söylemek, bir şeyleri kavgayla çözebileceğine inanmak. Yani sokakta Tyler Durden'ın ibret olduğu nokta da öz sevgisizlik abi. Yani kendini sevmemenin insanı ne noktaya götürebileceği Koşun yani. ay ha akıllı ol. yürürken biri bana ters mi bakıyor, kimle kavga çıkarsam diye bakmak. İnsanlar Kendini sevmeyen de kimseyi sevmez ama. Her şeyden nefret eder yani. yani buna karşı çıkıyorlar. Eminim herkes yani buna karşı çıkıyordur zaten. Futbol da öyle mesela. Futbol son derece eğlenceli, benim de izlediğim güzel bir spor. Ama yani futbol bizim uydurduğumuz bir şey ve siz Dışarıdan validasyon aradığını düşünmüyorum ben Tyler Durden'ın. Karakterin psikolojisi olarak. Aksine dışarıyı tamamen siktir etmiş ve kendini de sevmeyen bir karakter. Yani dışarıdan bir validasyon atmalıyız. İşin diğer ekstrem ucu yani. Bunun dengesini bulacaksın amına koyayım. gereksiz ve bence komik ve trajik bir olay. Ve insanların derdi bununla. Ve inanın saçma sapan konuşan insanlar dünyadaki çoğunluk değil. Dünyanın çoğu normal şeyler Ya düşünüyor. kavga ettiğiniz zaman mesela hatırlayın mesela kavga sonraki bir anınızı hatırlayın. Kavga etmiş olan insanlar aranızdaki. Ee, Önemli gelmemeye başlıyor abi. Yani mesela uzun bir süre kavga etmeyin. Kavga sizin için korkutucu bir konsept oluyor. Böyle çünkü beynin olayı bu abi. Beyin her zaman başına gelebileceğin en kötüsünü sana sunar. Seni korumak için belirli korktuğu durumlardan. Ve kavga da sanki dünyada başına gelebilecek en sert, senin ananı sikebilecek bir şeymiş gibi bir korku empoze ediyor sana. Ama o kavgayı ettikten sonra mesela inanılmaz bir rahatlama ve korkusuzluk yaşamaya başlıyorsun. En azından bende böyle oldu yani. Hani hatırlıyorum. Kavgadan sonra insanlarla göz göze gelmekten hiç kaçınmıyordum. İşte hani yoldaki yürüyüşüm değişiyordu. Ne var ki diyordum bir daha kavga ederim. Yani dünyanın sonu değil falan oluyordum.
Ama o kavgayı yani bu sadece fiziksel kavga olarak da değil. Herhangi bir çatışmaktan çok uzun süre kaçınırsan içine sinmiş bir hayat sürdürmeye başlıyorsun. Bu illa dövüşeceksin anlamına gelmiyor. Ama bir şekilde hayatında o çatışmaya da O izin Çubuğa vermen Türk gerekiyor. gençlerinin Tiler Durden'idir saygılar. Sadece bunu sürekli her yerde böyle sinirli bir şekilde ya da arkasına havalı bir müzik koyarak söylemiyorlar. Tamam, ben de daha karizmatik Şimdi tabii Türkiye'de daha farklı artık kavga seni direkt öldürtebiliyor. Eskiden öyle değildi. Hani kavga ediyordun geçiyordu. Hatta ya ben o zaman mesela ortaokulda bir kavgamı hatırlıyorum. En iyi dostluklarımdan birini o kavga sayesinde kurmuştum. Hani o bütün şey çatışma aradaki çatışma eriyip gitmişti ve sonra biz çok güzel arkadaş olmuştuk mesela. konuşursam belki Ama şimdi artık hani Suriyeli olduğu için karşındaki Suriyeli bir çete elemanı olduğu için ve Afgan hani bıçağı takıyor sana anladın mı? Eskiden kavga sosyal problemleri belli bir raddede çözebilmenin bir yoluydu. Artık öldürülme yolu. genç arkadaşlar daha iyi anlar. Arkadaşlar, bu durumdan toksik erkeklerde, kadınlarda mağdur. Yani erkekler arasında belli bir şekilde konuşursanız, belli bir şekilde oturursanız veya duygularınızı söylerseniz veya kitap okursanız sizde hemen dalga geçebiliyorlar. Ağlarsanız erkek olmuyorsunuz. Bu yüzden birçok erkek Ya bunu yapan var mı lan hala chat? Görüyor musunuz? Yani ben şimdi tabii kendimi izole etmeyi başardım. İşte kendi uzak evimde oturuyorum. Sadece işime geldiği zaman şehre iniyorum, insanlarla muhatap oluyorum. Allah'a şükür arabam var, toplu taşımayı yaşamıyorum falan. Ya hala şu mağara adamlığı var mı yani abi? Hani kitap okuyanı işte ne bileyim hani erkeği üzüldüyse şey saymıyorum ama hani yani belli sosyoekonomik kültürde bu oluyor. Bunu saymıyorum. Ama artık hani medeni diyebileceğin ortamlarda da hala var mı baba yani? Hani adam eğitim görmüş. Belli bir düzey para var. Yani artık biraz entelektüel olabileceği bir duruma gelmiş bir adam da hala bunu yapıyorsa puh, abi yani babacım hiç mi eğitimini anlamadın? değil bir performans olarak davranıyor. Sanki tüm sohbetler aynı algoritmadan çıkmış gibi hissediyorsunuz. Bu arada çoğumuz nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Ben o yüzden mesela boş bir kağıt gibi davranıyorum. Yani kişiliğim yokmuş gibi davranıyorum. Düz suratımda mimik yok gerçekten. Ne mimik yapacağımı bilmiyorum yani. Aga biri Bazı buna sen insanların erkek düz değilsin suratları sen böyle kiriksin falan değil. biraz Sonunda mutlu ya da çok biraz zoruna üzgün gitmiş gibi bu falan. videoyu çekmiş Ben böyle sanırım bir maskülen suratı olamadığı Çünkü için. düşmanlarımın ne düşündüğünü bilmesini ve Sa- ben 31. Yok ya ben şöyle yorumladım. Mesela dedi ya Tyler Durden ergen işte romantik kesinlikle romantik bir karakter ama ben ergen olduğunu düşünmüyorum abi. Çünkü dünyada çok fazla varoluşsal kriz ve içine geldiği dünyayı beğenmeyip buna adapte olamayan çok insan var. Ve şöyle söyleyeyim buna adapte olmak da aslında belli bir noktada zor abi. Çünkü bir şeyin çarkı olacaksın oğlum. Sen hiçbir zaman hayatında istediğin bir şeyi yapamayacaksın. Reklamlar dünyayı en büyük bence. Reklamların seni Labio yönlendirdiği Gumanda. şekilde yaşayacaksın hayatını. Hollywood'da izlediğin şeylere özeneceksin. Ve bunu bir fark ettiğin zaman ufaktan aga işler değişmeye başlıyor. Yani diyorsun ki oğlum ne bir dünya burası yani ben bunun bir parçası mı olacağım? Ve bunun parçasını olmak istemeyen insanların da belli yönlere, belli ekstrem yönlere kayması kadar normal bir şey yok bence hayatta yani. Bu onu ergen yapmıyor ki. Sadece Times tam belli şeyleri Van'ın kendine göre kaldırılmış. oturtamadığı anlamına geliyor yani. Öyle söyleyeyim. benden bir adım önde olmasını istemiyorum çünkü bu dünyada sınırlı sayıda para var ve herkes benim düşmanım. Şu an şaka yapıyorum. Peki bu konuda Fight Club'ı eleştirebilir miyiz? Emin değilim. Ya ben evet yani insanlar istediğini yapsın. Evet, eleştirebiliriz. İlginç bir şekilde Amerika'nın en saygın film eleştirmeni Roger Ebert de yaşanacakları tahmin etmiş. Evet, filmi bir film festivalinde izlemiş ve film vizyona girmeden önce bu filmin yanlış algılanabileceğini, filmin bir Tabii. eleştiri olduğunu anlasa da insanların eleştiriyi değil bu yapılanları hatırlayacağını düşünmüş ve biraz da öyle oldu gerçekten. Gerçekten bir film çekmek, bir şey yapmak zor bir iş. Yani siz düşüncelerinizi koyuyorsunuz bir yere, bir şeyler yapıyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz. Sonra insanlar kendi filtrelerinden o şeye bakıyorlar. Umarım sizin filtrenizden Oğlum Fight Club'ın sonu nerede? Hani anlatacağın şey nerede? de bu Ben dinlemedim. video iyi gözükmüştür falan. Ha ha ha. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Yarının dünya Oltaya geldik be abi.
Vallahi olta sazan avı oldu ya. Ben de zannettim ki hani şey olacak ya. Nedir onun ismi? Farklı bir bakış açısı bakacağız. Çünkü Fight Club'ı abi bir sürü insana izlet. Bence hepsinden farklı yorum alırsın. Çünkü film derin bir film yani. Belli bir noktaya odaklanmadığı için sadece. 7 nokta. Bu neymiş?